Selamlar arkadaşlar. Son durum videolarında konumuz FTM, Fantom'u inceleyeceğiz. Son durum nedir, ne değildir? Haftalık kapanış, haftalık diyorum, günlük kapanış grafiklerinde kırılımlar ne durumdadır? Yapı ne durumdadır? Fantom'un yapısı. Ona bir göz atacağız. 200 günlük ve 50 günlük üzerinden de stratejimiz ne durumda? Onu takip etmeye ona değineceğiz. Oradaki görüşlerimizi belirteceğiz. Fantom benim bu piyasada izlemeyi en sevdiğim, en keyif alarak takip ettiğim enstrümanlardan biri açıkçası. Hem kısa hem orta hem uzun vadede hiçbir zaman beni üzmedi şimdiye kadar. Grafik karakteri olarak da biliyorsunuz ben grafik karakterine, psikolojiye çok önem veren bir arkadaşınızım. Grafik karakteri olarak da gelen herkese kazandırma üzere kurulu bir sistemi var. Yani burada diğer başka enstrümanlardaki efendime söyleyeyim her geleni tokatlamak üzerine kurulan bir sistem yok gibi görünüyor. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Umarım bu karakteri bozulmaz Fantom'un. Biz de kazanmaya Fantom'da devam ederiz. Günlük grafikten başlayalım. En sonra da yapıya bakacağız. Yapısı ne durumda? Gördüğünüz gibi 2021 boğasının yıldızlarından biri arkadaşlar Fantom. Yani bundan güzel bir grafik yok. 2021 boğasını incelersen en temiz grafiğin Fantom'da olduğunu göreceksin. Çünkü 3 dalga tertemiz 1, 2, 3 dalga göstere göstere dibine kadar boğayı yaşamış bir enstrüman. Şu anki durumu da 200 günlüğün üzerinde, 50 günlüğün üzerinde de seyrine devam ediyor. Bir orada bir altına attı, üstüne attı. Bir de tabii buradaki yapı da yataya bağlamış durumda. Bunun karşılığı ne olur bilmiyoruz tabii. Şu 2021 trendinin aksine burada bir yataya bağlama durumu var. Hiç sorun değil. Önümüzdeki dönemde ne diyorum? Nereye gider? Oraya gider mi? Buraya kadar gider mi? Boğada işte 30 dolar olur mu? 60 dolar olur mu? Hep söylüyorum canlı yayınlarda da bana bu sorularla gelmeyin arkadaşlar. Bunu ben bilecek bir insan değilim. Bunu hiç kimse de bilemez. Sana bunun cevabını verecek kimse yok. Sadece bakıyorum bazı acemi yayıncı arkadaşlar böyle 3-5 senedir birazcık teknik analize bulaşmış arkadaşlar, yayın açanlar. Her şeye bakıyorlar. Her şeye teknik destek söylüyorlar. Oradan oraya gider, buradan buraya gelir. Hemen çat çat çat. Tamam mı? Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani sana cevap vermek mecburiyetinde hissediyor kendini o arkadaşlar. Anlıyorum durumlarını. Bir de bir şeyleri kanıtlamak zorunda hissediyorlar kendilerini. Öyle bir hisleri var. Bak işte ben nokta atışı buraya demiştim, bak oraya değdi, bak oradan döndü, nokta atışı bildik gibisinden böyle sana veya izleyenlere bu bilgisinin ne kadar üst düzeyde olduğunu kanıtlama açısından bir zaafa sahip diyelim. O yüzden sana her şeye cevap veriyor. Flux'u açıyor, Flux. Efendime söyleyeyim, üzerinde bütün gün 8 lot, 10 lot işlem görmüş enstrümanı açıyor. Yok şuradan döner, buradan destek, buraya kadar gider, buradan döner. Abicim ona yapılmaz o muamele. Her enstrümana aynı muamele yapılmıyor arkadaşlar, değil mi? Hepsinin bir karakteri var. O karakterini çözmüş olman gerekiyor. Ben kendi adıma söyleyeyim, benim bu videoya ilk kez denk gelmişsen, kanala ilk kez denk gelmişsen, benim kendi karakterimi söyleyeyim. Ben sana hiçbir şey kanıtlamak mecburiyetinde değilim. Hiç öyle bir zaafım da yok. İster beni yerin dibine sok, ister göğe çıkar, o da umurumda değil. Ben her zaman doğru bildiğimi, 25 senelik tecrübemi burada seninle paylaşmaya çalışıyorum. Doğru bildiğimi söylüyorum. Senin istediğin cevabı vermekle hiçbir zaman mükellef değilim. Hiç öyle bir hissiyatım da yok. Aman beni hepsi beğensin, acayip like'lar gelsin, öyle büyüyeyim, böyle tanınayım. Hiç tanınmasam daha iyi benim için, açıkça söyleyeyim. Duyan bilen gelsin. Uzun vadeli yatırımcı gelsin. Kısa vadeli tırnak yiyen arkadaşlarla zaten muhabbet edemeyeceğiz. Normal hayatta da edemiyoruz. Uzun vadeli yatırımcıyla hem canlı yayınlarda hem de yarın öbür gün dışarıda da buluşma yapsak oturup geniş oturacağız, geniş muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Bize uzun vadeli yatırımcı lazım. Kısa vadeli trade yapan da aklı başında, bu piyasaya uzun senelerini vermiş, yediği tokadın
haddi hesabı olmamış şimdiye kadar. Tokat diye yiye işi öğrenmiş arkadaşlar olacak. Yani dün geldim, bugün trader olacağım. İnşallah diyelim. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Yani demek istediğim bu. Tanıtım falan yok doğru düzgün. Bizim kanalda oraya buraya tanıtım vermiyoruz. Tesadüfen gören, kafasına yatan arkadaşlar kanala üye olabilirler. Canlı yayınlara da gelebilirler. Güzel sohbet, muhabbet devam ediyoruz arkadaşlar. Yani uzun vadeli ölü fiyatlardan yatırım yapmış arkadaşlarla ne konuşacaksın yani? Şimdi AVAX'ı 9 dolardan almış adam. AVAX buradan döner, 50'den döner, 45'ten döner. Adam diyecek ki ya bana ne kardeşim, 9 dolardan almışım zaten diyor yani. Değil mi? 4,5 dolar olursa olsun oradan da alırız diyor. O kadar rahatlar yani. Sen de bu rahatlığı kendine yani bu rahatlığı, bu lüksü buradaki yatırım hayatına empoze etmeye çalış. Yani empoze de değil de doğru kelimeyi bulamadım. Öyle bir efendime söyleyeyim stratejin olsun ki rahat rahat takıl. FTM 200 günün üzerinde mi? Üzerinde. Ne zaman atmış? 200 günün üzerine. 6 Kasım'da 200 günün üzerinde kapanış geldikten sonra bir problem yok. Buralarda birazcık türbülans yaşadı. Yoluna devam eder mi? Ederse beraber devam ediyoruz biz de. Yani FTM'nin trenine bindik. Bizi nereye kadar götürürse. Ne dedim? Oraya gider, buraya gider. Bende yok abi. Bende Almanca yok. İngilizce var. Sadece İngilizce, Almanca yok abi. Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki evi. Ama bilmiyorum. Nereye gideceğini bilmiyorum. Ben de senin gibiyim. Fiyat bizi nereye götürürse biz de FTM'nin trenine bindik. Bizi nereye kadar götürürse biz de onunla birlikte gideceğiz. 200 günlüğü takip etmek daha avantajlı gözüküyor. Önümüzdeki boğa sezonu eğer başlamışsa, ki başladı sayıyoruz. Ama yine de kripto piyasasına güvenemiyoruz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz yarın öbür gün. Temkinli olmanın zararı yoktur. Tabii çok korkmanın da hiçbir faydası yoktur. Nötr bakmaya çalış, nötr olarak yaklaş, gerçekçi ol. 200 günün altında kapanış görürsem ben kaçarım. Bu kadar basit. Tekrar üzerinde ertesi gün kapanış mı geldi? Tekrar alırım. Orada zarar ettim %3, %5 olsun. Bu piyasada zarar etmeden kar edebileceğini düşünen bir arkadaş varsa ona da şimdiden geçmiş olsun. Çünkü eninde sonunda gururuna, kibirine yenik düşecektir. Satması gereken yerlerde satmayacak, alması gereken yerlerde de almayacaktır. Cesaret edemeyecektir. Bir süre sonra çünkü cesareti kırılacaktır. Parası pula dönmeye başladıktan sonra en son altın vuruş yapılır oralarda. Klasik. 50 günün üzerinde de bir kapanışı var. Geçen 3-4 gün önce. Şimdi de buradaki direnci kırdı gidiyor. Peki kapanışlara bakalım. Kapanış babında durum nedir? Günlük kapanış olarak bakarsak Phantom'da çok seviyorum arkadaşlar. Grafiği çok temiz. Bu kırılım gelmiş. Burada fake yapmış. Burada tekrar kırılım gelmiş. Şu anda bir kırılım yok. Ben genelde burada stop olacaksam veya stopu kapanış grafiklerine baktığım zaman sabit stop seviyesi kullanırım ama şimdi diyelim ki GRT bugün döndü. Ben genelde ikinci dibin altına kapanış gördüğüm zaman harekete geçmeyi tercih ederim. Bu kısa vade ama arkadaşlar. Normalde 200 günlüğü takip ederim. Burada ne olmuşsa olmuş. Beni hiç ilgilendirmiyor şu anda. 200 günlüğün altında kapanış görmediğim sürece hiçbir problem yok benim için. Ancak stratejik açıdan hani böyle bir strateji gütmek isteyen arkadaşlar varsa onlar için günlük kapanışlarla alakalı da bir yapı incelemesi yapıyorum. O yüzden söylüyorum. Ben iki önceki dibi baz alıyorum. Yani şu anda Phantom'da 0.3852 seviyesinin altında günlük kapanış gelmediği sürece taşımaya devam. Bu stratejiyi güdüyorsan, günlük kırılımlarla alakalı bir strateji güdüyorsan, 50 günlüğe göre bir strateji güdüyorsan problem yok. 200 günlüğe göre bir problem yok. Peki benim en çok değer verdiğim bu önümüzdeki sezonda 2024 boyunca en çok değer vereceğim kapanış haftalık kapanışlar tabii ki. Haftalık kapanışlara göre de bakarsak
GRT'de şuradaki kapanış iki önceki haftanın altında bir kırılım getirmiş. Yani burada bir yapı bozulma durumu oluşmuş, ancak 0.3772'nin üzerinde geçen haftaki kapanıştan sonra yapı tekrar neye dönüşmüş? Long'a dönüşmüş. Long'a. Üzmemiş de bak, çok kısa aralıkta. Bazıları çünkü üzüyor. Buradan buraya getiriyor. Kapanışı burada yapar. Arada büyük bir marj oluşur. Aralık geniş olur. O yüzden üzebilir seni. Bak, FTM şu anda orada da üzmemiş. Orada da üzmemiş. Sağ olsun. Haftalık kapanışlarda da yapı geçen haftaki kapanıştan sonra, bugün günlerden çarşamba, daha devam ediyor. Şu kapanış bize haftalık olarak da yapının tekrar psikolojik olarak long'a döndüğünü gösteriyor. Lontingen'de devam. 50 günlüğe göre Lontingen, 200 günlüğe göre Lontingen, günlük kapanışa göre Lontingen, haftalık kapanışa göre yine Lontingen. Her şey pozitif şu anda FTM'de. Şahane de bir grafiği var. Yani çok güzel takip ettiriyor kendini. Ve bu takiplerde bak, haftalık kapanışa göre 200 günlük ve 50 günlüğü takip etsen onda bile ne kadar güzel bir trend yakalayacaksın yani. Trend is your friend demişler değil mi? Al sana bunun karşılığı FTM'de. Trende bin, FTM'nin trenine bin, aşağı veya yukarı. Yürü git. Çok seviyoruz. Ailecek seviyoruz arkadaşlar. FTM'yi bence kale alın. Hiç ya bu eski proje bilmem ne. Ben çünkü biliyorsunuz 2021'de prim yapmışları pek bulaşan bir adam değilim. Ama FTM ayrı bir yeri var arkadaşlar. Böyle bir trend, böyle güzel bir trend karakteri olan bir enstrümanı ben kendi adıma söyleyeyim, kesinlikle göz ardı edemem. Baş tacı edenlerden biriyimdir FTM'yi. Son dakika diyorum ya. Son durum videolarından FTM'yi inceledik. İncelemeye de devam edeceğiz. Böyle haftalık kapanışlar, o haftanın durumu. Burada genelde haftalık ve 200 günlük ve 50 günlük üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Bu önümüzdeki dönemde çünkü günlük kapanışlarda birazcık fake'ler olabilir. Ama 50 günlük ve 200 günlük bize daha güzel bir yol çizecektir kanaatindeyim. Umarım 2024 senesi hepimiz için harika bir yıl olur. Allah hepimizin bahtını, yolunu açık eylesin arkadaşlar. Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Sağlıcakla kalınız.